Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hazır yufkadan yaptığım özel soslu kıymalı kol böreği tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak böreğimizin iç harcını hazırlayacağız. Yayvan bir tencerenin içerisine 400 gram dana kıymasını koyuyorum. Daha sonra bunu sürekli karıştırarak kavuruyorum. Eğer kıymanızı karıştırarak kavurmazsanız kıymanızda topaklanma olur. O yüzden sizler de karıştırarak kavurmaya özen gösterin. Kıymamız yeterince kavruldu. İçerisine yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. İsterseniz sizler bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağı da koyduktan sonra kıymayı 1 dakika boyunca yağ ile birlikte kavuruyorum. İçerisine küçük küçük doğramış olduğum 2 adet kuru soğanı ekliyorum. 2 adet kıl biberini de ekledikten sonra bunları da güzelce diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Soğanın ve biberin diriliği geçti. İçerisine baharatlarını ekliyoruz. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberini ekliyorum. Bütün baharatların aromalar birbirine geçinceye kadar tekrar kavuruyorum. İç harcımızı ilk olarak hazırlıyoruz çünkü böreğimizin içerisine koyacağımız iç harcının mutlaka soğuk olması gerekiyor. Kavrulan iç harcını alıyorum ve soğuması için kenara koyuyorum. Böreğimizin sosu için yarım su bardağı su, 1 su bardağı zeytinyağını ekliyorum. İsterseniz sizler bu aşamada sıvı yağ kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı unu koyuyorum ve çırpıcı yardımıyla unda hiçbir pürüzlük kalmayıncaya kadar karıştırıyorum. Sosumuzun kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Onu da kenara alıyorum. Tarifimde 4 adet hazır yufka kullandım. Bir tanesini alıyorum, tezgahın üzerine açıyorum. Hazırlamış olduğum sostan üzerine gezdiriyorum. Daha sonra fırça yardımıyla her tarafının sos olmasını sağlıyorum. Bu sos böreğimize çıtırlık katacak, o yüzden yufkanın her tarafının sos olmasına özen gösterin. Soslamış olduğumuz yufkanın kenar kısımlarını içeriye doğru katlıyorum. İki kenarı ortada birleştireceğiz. Sizler bu aşamada tepsinin boyutuna göre bu ölçüyü ayarlayabilirsiniz. Daha sonra uç kısmından 4 parmak kalacak şekilde iç harcından koyuyorum. Ben iç harcını kıymalı yaptım. Sizler istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Koymuş olduğum iç harcını elimle şöyle bir düzelttikten sonra 4 parmak bırakmış olduğumuz yufkanın ucunu içeriye doğru katlıyorum ve rulo yaparak ortaya kadar getiriyorum. Ortaya getirmiş olduğum yufkayı rulet yardımıyla kesiyorum.
Yani biz bir tane yufkadan 2 tane kol böreği elde etmiş olacağız. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine koyuyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sizlere bir kez daha göstermek istiyorum. Bir adet yufkayı alıyorum, tezgahın üzerine serdikten sonra güzelce her tarafını sosluyorum. Soslamış olduğum yufkayı fırça yardımıyla yayıyorum. Daha sonra iki kenarı ortada birleştiriyorum. Uç kısmında 4 parmak geçirerekten iç harcını koyuyorum. İç harcını elimle düzelttikten sonra ucunda bırakmış olduğumuz bölümü iç harcın üzerine kapatıyorum. Daha sonra elimle sıkıştırıyorum, ortaya kadar rulo yapıyorum. Ortaya getirmiş olduğum yufkayı rulet yardımıyla kesiyorum. Diğer yufkaları da aynı şekilde yaparak hazırlıyorum ve tepsiye diziyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hazırlamış olduğum yufkaların hepsini fırın tepsisine dizdim. Bir adet yumurta sarısının içerisine 2-3 damla zeytinyağını koyuyorum. Daha sonra çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Yufkaların üzerine yumurta sarısı ve zeytinyağı karışımını sürüyorum. Bu arada fırınımızda 180 derece alt üst ayarı açtık. Böreğimizi sıcak fırına koyacağız. Böreklerin lezzetine lezzet katmak için biraz da susam gezdiriyorum. İsterseniz sizler bu aşamada çörek otu da kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz börekleri 180 derecelik ısınmış fırınımıza götürüyoruz. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. 35 dakikanın sonunda nar gibi kızarmış böreklerimiz hazır. Fırından çıkartmış olduğumuz böreklerin ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Bıçak yardımıyla börekleri ayırıyorum. Daha sonra almış olduğum börekleri servis tahtasının üzerine koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi tam kıvamında nar gibi kızarmış harika böreklerimiz oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa her zaman söylediğim gibi bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Börekleri keserek servise hazırlıyorum. Sizlere bir de bu güzel böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, iç harcı çok güzel, sosu ile muhteşem bir börek oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.